AS gazetesinde Türk muhabirlerin günü. Arda Güler hakkında harika bir söyleşi yapıldı. Bu haberin detayları bu videoda olacak. Real Madrid futbolcularının sakatlık durumları. Liverpool Galatasaray maçı için paylaşım yaptı. Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet, tam bir futbol zekası. Futbolun Einstein'ı. Arda Güler burada bağcıklarını bağlar gibi yapıp topu istemesi gündem oldu. Burada bağcıklarını bağlar gibi yapıyor ve çevre kontrolünü yapıyor. Tchouaméni'yi izliyor. Arnold'dan pası alıp Tchouaméni ile buluşturuyor topu. Gerçekten çok zeki bir çocuk. Şöyle izleyebilirsiniz. Bir anda kalkmaya başlıyor arkadaşlar. Bakıyor, kalkıyor. Bir anda koşuyor. Rakip burada kalmış oluyor. Çok zeki bir oyuncu Arda Güler. Her takımın sahip olmak istediği bir oyuncu Arda Güler. Bild gazetesinin haberi. Son dakika. Real Madrid yaz transfer döneminde savunma attığı için ilk hedefi olarak bir kez daha Konate'yi belirledi. Kendisi Liverpool'dan serbest oyuncu olarak ayrılmaya çoktan karar vermiş durumda. Evet, Konate sizce stoper ihtiyacını giderebilecek kalitede bir oyuncu mudur? Sizlere soruyorum. Çarşamba günü Santiago Bernabéu, Manchester City, Real Madrid maçı. Arda Güler bu maçta oynayabilecek mi? Yoksa yine 55-60'da çıkarılıp yerine Palacios mu girecek? Yoksa direkt Palacios başlayıp Arda Güler hiç girmeyecek mi? Her şey olabilir. Arbeloa bu kafa yapısıyla Arda Güler'i oynatmayabilir. Çünkü altyapı oyuncularına çok fazla güveniyor. Perez de bunları görmezden geliyor abi, bilmiyorum. Çok garip bir takım oldu Real Madrid. Yani şu stadyumu görmeyi çok istiyorum ama bunların bu yaptıkları, Arda Güler yaptıkları haksızlıklardan sonra stadı bile görmek istemiyorum. Üstüme forma bile giyemiyorum bazen. Çıkartıyorum, bazen giyiyorum, yine Arda Güler için giyiyoruz. Şu stada gitmeyi çok istiyordum. Umarım Arda Güler'e çok fazla değer verirler. Ona destek olurlar. Real Madrid taraftarlarının bazıları destek oluyor, bazıları da olmuyor. Şu stada gidip Arda Güler'i izlemek isterdim ama bilmiyorum dostlar. Arbeloa, La Fabrica'ya olan bağlılığını ikiye katladı. Thiago ikinci kez ilk 11'de yer aldı ve Arda Güler onun yerine kadrodan çıkarıldı. Bunu daha çok önemsemeliyiz diye savundu. AS gazetesindeki bir yazar, yani altyapıdan gelen oyuncuları oynatmasını savunmamız gerekiyor. Arda Güler'i çıkarması umurumuzda değil demek istemiş. Thiago Pittarch 90 dakika oynarken Arda Güler 65'te çıkıyor. Palacios Real Madrid'i kurtarmak için oyuna alınıyor. Gerçekten doktora gitmeniz gerekiyor. Gerçekten doktora gitmeniz gerekiyor. Vinicius Junior, hayatımın en iyi formunda olduğunu hissediyorum. Bu seviyeye ulaşmak için her gün personel ve takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışıyorum. Gol önünde kendime güveniyorum. Hem savunmada hem de hücumda takıma yardımcı olabilecek kadar güçlü olduğumu düşünüyorum. Biz senin savunma katkısı verdiğini hiç görmüyoruz. Zaten hücum katkısı da veremiyorsun. 25 topun 24'ünü eziyorsun. Bir tanesini de içeri atmaya çalışıyorsun. Yani Real Madrid kimlere kaldı? Rüdiger bugün grupla antrenman yapmadı, takımla çalışmadı ancak yarın geri dönecek. Marca gazetesinin haberi. Yani bu oyunculara ne oluyor anlamıyorum. Bir maç çıkıyorlar. Rüdiger'e ne oldu mesela? Neden takımla çalışmadı? Çok garip. Real Madrid'in parası yok demiştik dün yaptığımız haberde. Bugün Real Madrid Fly Emirates ile 5 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. Real Madrid sözleşmeden 444 milyon euro kazanacak. Marca gazetesinin haberi. Real Madrid'in elinde 444 milyon euro var. Sizce hangi oyuncuları alması gerekiyor Real Madrid'in bu yaz transfer döneminde? Ben sizlere 2 tane söyleyeyim, sizler de kendi tercihlerinizi yazın. 1 Vitinha, 2 Olise diyorum ben Real Madrid için. Sizlerin yorumlarını da bekliyorum. Ama tabii ki de savunma hattı için çok fazla oyuncu gerekiyor. Siz savunmada yazabilirsiniz. Arda Güler ve Erling Haaland çarşamba günü, sizce bu şekilde olabilir mi dostlar? Çarşamba günü maç önü ve maç sonu yayınında olacağız. Maçı da diğer kanalımız Salitinho TV kanalından izleyeceğiz. Sizleri de diğer kanalımıza davet ediyoruz dostlar. Ve bu videoya like attıktan sonra lütfen hype hakkınızı kullanmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini de açmayı unutma ki videomuz daha fazla öne çıksın. Carreras bugün çim sahada antrenman yaptı. İyileşme süreci iyi gidiyor ve kulübün açıklamasına göre yarın gruba katılabilecek. Ve kadroda yer alabilecek ama Arbeloa Mendy'yi daha çok beğeniyormuş. Mendy oynayacak. Gonzalo Manchester City maçında ilk 11'de başlayacak. AS gazetesi söylüyor. Gonzalo bilemiyorum. Yani Manchester City bunları parçalayacak gibime geliyor. Mbappe'nin dizindeki durumu iyileşti. Ancak ikinci maç için Manchester'da olup olmayacağı konusunda hala zamana karşı bir yarış söz konusu. Marca gazetesi. Sadece sakatlık haberleri var ama Arda Güler için önemli bir haber var. Onu birazdan okuyacağım. Çok güzel yazılar yazılmış. Marca gazetesine Türk yazarlar tarafından, Türk muhabirler tarafından güzel bir yazılar yazılmış. Kamavinga Manchester City maçında ilk 11'de başlamaya hazır olacak AS gazetesi. Yani dişini çektirmiş herhalde. Diş ağrısı vardı. Adam diş ağrısından dolayı maç oynamadı ya. Bugünkü antrenman. Rüdiger tesis içinde antrenman yaptı. Carreras sahada tek başına antrenman yaptı ve fizyoterapi uyguladı.
Alaba, Bellingham, Ceballos, Mbappe, Militao ve Rodrigo ise iyileşme sürecine devam ediyor. Evet, o haber. Spor tarihi, Türkiye'de bu durum çok açık. Arda Güler'in Real Madrid'de pek bir geleceği yok. Vasatlığı kabul edemiyor. Gördüğünüz gibi AS gazetesinin haberi ve burada ne yazıyor? Türkiye'de durum çok net. Arda Güler'in Real Madrid'de çok fazla geleceği yok. Sıradanlığı kabul edemez. Beyazların orta saha oyuncusu Celta Vigo karşısında oyundan alındığında memnuniyetsizliğini belli etti ve Arbeloa basın toplantısında sert açıklamalar yaptı. Bu sezon Arda Güler'in sezonu olmalıydı. Kroos ve Modric'in ayrılığıyla Real Madrid orta sahasında biri sorumluluğu üstlenmeliydi ve birçok kişi bunun için ideal adayın Arda olduğunu düşünüyordu. Alonso'nun da bu yönde bir tercihi var gibi görünüyordu. Ancak haftalar geçtikçe liderlik eksikliği ve teknik direktörün ayrılığı Türk oyuncunun etkisinin azalmasına neden oldu. O, oyunu geriden başlatan klasik bir iç orta saha değil. Çünkü en büyük özellikleri ceza sahasına yakın bölgelerde ortaya çıkıyor, Ancelotti'nin dediği gibi. Bu nedenle adeta arada kalmış durumda, ne tam bir 10 numara çünkü o bölgede çok fazla oyuncu var, ne de gerçek bir iç orta saha. Ayrıca ilk 11'de başladığında çoğu zaman oyundan alınan oyuncu oluyor. Celta Vigo maçında değişiklik ise daha önce çevresinden gelen soyutlama, mobbing iddialarından sonra tartışmaları daha da alevlendirdi. Evet, biz söylüyorduk arkadaşlar. Yani bu değişiklik kesinlikle bir mobbing demiştik. Arda Real Madrid'de kendini rahat hissetmiyor ve maç sonrasında Arbeloa'nın sözleri oldukça sertti. Arda Güler'e benden daha fazla süre veren bir teknik direktör var mı? Bilmiyorum. Geldiğimden beri ona güvendim. Bugün Arda Güler'in yaptığı göreve daha alışık olduğu için Palacios'u oyuna aldım. Palacios bu göreve daha alışıkmış. Madrid kazandı, hepimiz kazandık. Şansa bala gol attınız, kazandınız. Bernabéu'daki Arda Güler'in durumu giderek daha da rahatsız edici bir hal alıyor ve birçok tartışmaya yol açıyor. Türkiye'de de bu durum yakından takip ediliyor. Türkiye'de bir lider. Güler kalite ve liderliğiyle Türk milli takımının en önemli oyuncularından biri olarak görülüyor. Ancak Madrid'de mutlu olmadığı da açık. Sport gazetesi Türkiye'de kamuoyunun nabzını tutan 3 gazeteciyle konuştu. Üçü de aynı görüşte, Real Madrid Arda'ya tam destek vermeli ya da oyuncu hemen takımdan ayrılmalı. Ünlü gazeteci Ahmet Ercanlar şöyle diyor: Real Madrid bu yıl kaos içinde. Arda bu kaosun bedelini ödememeli. Arda'nın mutsuz olmasının nedeni kendi kapasitesini çok iyi bilmesi. Real Madrid ondan faydalanamazsa Premier Lig'den büyük teklifler alır ve gider. Biz de bunların haberlerini yapıyoruz. Arbeloa ondan ne bekliyor? Sanat bekliyorsa istediğini alır ama bir katır gibi tüm yükü taşımasını bekliyorsa elbette olmaz. Onun gibi oyuncular 50 yılda bir gelir. Sıradanlığı kabul edemez. Arda Güler sıradanlığı kabul edemez. Real Madrid'de kaotik ortam. Milliyet gazetesi yazarı Egemen Çidar benzer görüşte o da. Real Madrid'deki kaotik ortam Arda Güler'i olumsuz etkiliyor. Vinicius ve Bellingham gibi oyuncular kulübün patronları gibi davranıyor. Helal. Ancelotti'nin ayrılmasından sonra Madrid'de bir liderlik boşluğu oluştu. Bu konu Türkiye'de de çok konuşuluyor. AS gazetesinin Türkiye muhabiri Mustafa Özgür ise şöyle diyor: Burada insanlar Arda Güler'in Real Madrid'de geleceği olmadığını düşünüyor. Yaşadıklarından dolayı mutlu değil. Her ne olursa olsun Türkiye'de insanlar bu sezon potansiyelini göstermesi beklenen bir oyuncunun sistem içinde sıkışıp kalmasından endişe ediyor. Celta Vigo maçında oyundan alındığında gösterdiği tepkide durumunun hiç de istediği gibi olmadığının bir işareti. Ben o görüntünün devamını da izledim. Gerçekten yüzünü kapatıyor. Böyle deliriyor arkadaşlar. Yedek kulübesinin orada oyundan çıktıktan sonra orada gülmeye devam ediyor. Sinirden patlıyor. Çok üzücü. Çok üzücü. Yazılarda çok güzel. Arbeloa Arda Güler'den ne bekliyor? Sanat bekliyorsa istediğini alır ama bir katır gibi tüm yükü taşımasını bekliyorsa elbette olmaz. Bu kadar basit. Real Madrid'in Manchester City karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle: Vinicius Junior ve Gonzalo forvet attı. Camavinga veya Thiago Pitach, Tchouaméni, Arda Güler ve De Valverde. Carreras ya da Mendy, Asensio, Rüdiger ve Trent Courtois ilk 11 ile. Başka da seçenek yok. AS gazetesinin muhtemel ilk 11'i. Jude Bellingham Real Madrid'e geri döndü ve bu sabah Real Madrid'in antrenman tesisinde tek başına antrenman yaptı. Jude Bellingham bugün iyileşme çalışmalarına devam etmek için Valdebebas'a geri döndü. Baba gelmiş. Pep Guardiola dün Newcastle maçında Haaland'ı oynatmadı. Onu Real Madrid maçı için sakladı AS gazetesi. Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo'nun rövaşata golü şimdiye kadar gördüğüm en iyi gol olmalı.
Barcelona forması giyen oyuncu, Real Madrid'in efsanesi Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor. Umarım Arbeloa, Arda Güler'den kurtulacak kadar korkak değildir ve Jude Bellingham da sakatlıktan iyileşip takıma döner. Yani Arda Güler'i hemen yedek bırakması gerektiğini söylüyor. Bunun altında da bir sürü olumsuz yorum var. İyi yorumlar da var. Bu yorumları arkadaşlar diğer kanalımız Salih TV kanalımıza video olarak yapıyorum. Arda Güler'le ilgili yabancı yorumları, taraftar yorumlarını derlediğim videolar yapıyorum. O kanala da göz atmanızı isterim. Endrick Lig 1'de ayın oyuncusu ödülünü aldı. Ayın oyuncusu arkadaşlar Paris Saint-Germain gibi bir takımın olduğu ligde ayın oyuncusu ödülünü almak harika bir haber. Kenan Yıldız Juventus formasıyla tüm müsabakalarda 38 maç oynadı, 10 gol attı, 7 asist sağladı. Oynadığı 38 maçta 17 gol katkısı sağladı. Kenan Yıldız parlıyor, Arda da parlayacaktır. Liverpool'un paylaşımı, sıradaki maç Galatasaray ile karşılaşmak üzere İstanbul'a geri dönüyoruz. Gelin bakalım. Galatasaray-Liverpool maçının hakemi Gil Manzano'nun yönettiği olaylı maçı hatırlayalım. Manzano bu maçtan sonra tam 10 ay boyunca hiçbir Real Madrid maçına atanmamıştı. Buradan Brahim Diaz orta yapıyor. Tam Jude Bellingham'ın kafasına gelirken maçı bitiriyor. Jude Bellingham da burada golü atıp gol geçersiz sayılıyor ve çıldırıyordu herkes. Bu maçı yöneten hakem şimdi Liverpool-Galatasaray maçını yönetecek. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen bugün pazartesi hype haklarınız yenilendi. Hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı kesinlikle unutmayın. Yayınları kaçırmayın. İstanbul'a gideceğiz. Türkiye-Romanya maçını izlemeye gideceğiz. Bu maça gitmemiz için sizlerden destekler bekliyoruz. Bunu yapmak için de katıl satın alabilirsiniz. Ve bunun yanında süper teşekkür de satın alabilirsiniz. Küçük büyük demeden destek olabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla desteğe ihtiyacımız var. Tüm yorumlarınız ve like'larınız için çok teşekkür ediyorum dostlar. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.